Bir odaya çok sayıda yapay zeka modeli koyup kendi aralarında konuşmalarını sağlıyorsunuz. Hiçbir merkezi kural veya lider olmaksızın bu yapay zeka ajanları zamanla kendi aralarında ortak bir dil veya davranış normu geliştirebilir. Üstelik bunu tamamen kendiliğinden programlanmış şekilde yaparlar. Bu olgu ortaya çıkan davranış emergent davranış olarak bilinir. Emergent davranışlar her ajan tek başına böyle davranmaya programlanmamış olsa da grup etkileşimiyle doğan kolektif örüntülerdir. Tıpkı insan toplumlarında hiç kimsenin açıkça dayatmadığı halde selamlaşmak için el sıkışma gibi geleneklerin yayılması gibi yapay zekalarda grup içinde benzer konvansiyonlar, örtük kurallar oluşturabilir. Yapay zeka modelleri birlikte hareket ettiklerinde tek başlarınayken sergilemedikleri yeni özellikler gösterebilirler. Büyük dil modelleri, LLM'ler gibi gelişmiş yapay zekalar grup halinde iletişim kurduğunda sadece öğrendikleri kalıpları tekrarlamakla kalmaz. Bir araya gelerek kendi kendilerini örgütler ve ortak dilsel normlar üzerinde uzlaşırlar. İlginç bir şekilde bu ortaya çıkan düzen bireysel yapay zekaların davranışlarına indirgenemez. Grup, parçası olduğu bireylerin toplamından daha fazlasını sergiler. Şimdi bu fenomenin nasıl gerçekleştiğini, ardındaki teorik temelleri ve gelecekte ne anlama gelebileceğini inceleyeceğiz. Yapay zekaların grup içi etkileşiminden doğan emergent davranışlara somut bir örnek, bilim insanlarının klasik naming game, isimlendirme oyunu deneyini yapay zeka ajanlarına uyguladıkları çalışmadır. Bu deney insan toplumlarında dilsel konvansiyonların oluşumunu incelemek için kullanılan bir modelden esinlenilmiştir. Araştırmacılar 24 ila 200 arasında değişen büyüklükte gruplar halinde LLM tabanlı yapay ajanlar simüle ettiler. Her adımda gruptan rastgele seçilen iki ajan eşleştirildi ve bir isim sembol seçmeleri istendi. Bu isim örneğin bir harf veya rastgele bir karakter dizisi olabiliyordu. Eğer iki ajan aynı ismi seçerse ödül kazanıyor, farklı isimler seçerlerse ceza alıyor ve birbirlerinin tercihlerini görme fırsatı buluyorlardı. Önemlisi her bir yapay zeka ajanının hafızası sadece kendi son etkileşimleriyle sınırlıydı. Tüm grubun geçmişini bilmiyorlardı ve bir popülasyonun parçası oldukları açıkça belirtilmemişti. Bu basit kurallar altında bile yüzlerce rastgele eşleştirmeden sonra grup genelinde ortak bir isimlendirme konvansiyonu kendiliğinden ortaya çıktı. Yani ajanlar başlangıçta rastgele isimler seçerken etkileşimlerin tekrarı sonucunda tüm grup bir süre sonra tek ve ortak bir isme uyum sağladı. Bu insan kültürlerinde normların tabandan tavana oluşma biçimini andıran bir süreçtir. Başlangıçta herkes farklı şeyler söylese de yerel ikili etkileşimlerde uyum sağlama çabası zamanla tüm grubun benimsediği küresel bir dil normuna dönüştü. Matematiksel olarak bakıldığında sistem başlangıçtaki kaotik durumundan düzenli bir konsensüs haline geçmiştir. Birden fazla eş değer seçenek varken grupta tesadüfen öne çıkan bir seçenek baskın hale geliyor. Bu durum fizik bilimlerinde de görülen bir simetri kırılması örüntüsüdür. Yani hiçbir dış etki olmaksızın grubun kendi iç dinamikleri sonucu rastgele bir tercih, ortak standart belirliyor. Bu deneyde gözlemlenen bir diğer şaşırtıcı olgu, kolektif önyargı diyebileceğimiz bir durumdur. Ajanların her biri aslında tarafsız ve önceden belirli bir isme eğilimli değildi. Ancak grup etkileşimleri sonucunda topluca bir isme karşı güçlü bir eğilim oluştu. Başka bir deyişle, bireysel düzeyde nötr olan modellerin etkileşiminden grup düzeyinde belirgin bir tercih, bias doğdu. Araştırmacılar bu durumu bias, ön yargı her zaman içten gelmez diyerek vurguladılar. Ön yargı ajanların sadece kendi aralarındaki etkileşiminden bile türeyebilir. Bu mevcut yapay zeka güvenliği çalışmalarında bir kör noktaya işaret ediyor. Zira şimdiye dek çoğunlukla tek bir modelin ön yargılarını azaltmaya odaklanırken model grupları arasındaki etkileşimlerden kaynaklanabilecek yeni ön yargılar göz ardı ediliyordu. Son olarak naming game deneyinin bir varyasyonu da kritik kütle, tipping point dinamiklerini test etti. Araştırmacılar gruba küçük bir azınlık olarak farklı bir isimlendirme kullanmakta ısrar eden inatçı ajanlar eklediler. Sonuç çarpıcıydı. Eğer bu kararlı azınlık yeterli bir yüzdeye ulaşırsa tüm popülasyonun normunu kendi benimsedikleri yeni isme çevirebiliyorlardı. Bu oran belirli bir eşik değerinin kritik kütlenin üzerinde olunca eski yerleşik norm yıkılıp yenisi egemen oluyor. Altındaysa azınlık sadece kendi küçük grubunda kalıyor ve genel normu etkilemiyor. İnsan toplumlarındaki araştırmalar genellikle bir grubun %25 civarında bir kısmının kararlı bir biçimde yeni bir davranışı savunmasının
Geri kalan %75'i de zamanla bu yeni normu benimsemeye zorlayabileceğini göstermiştir. Nitekim bu deney yapay zeka ajanlarında da benzer bir kritik eşik davranışı olduğunu doğruladı. Hatta gerçek dünyada kimi dilsel değişimlerin çok daha küçük, örneğin %1'in altında öncül bir grup tarafından tetiklenebildiğine dair gözlemler vardır. Bu bulgu çoklu yapay zeka sistemlerinin toplumsal dinamiklerdeki kırılganlığını gösterir. Görece küçük ama kararlı bir müdahale, yerleşik bir yapay normu tamamen tersine çevirebilir. Bu deney, yapay zekaların birbirlerini nasıl etkileyebildiğine dair güçlü bir örnek sunuyor. Ajanlar arası etkileşim, tekil bir modele verilmeyen yeni anlamları ve davranışları ortaya çıkarabiliyor. Her çift etkileşimde ajanlar karşı tarafın tercih ettiği ismi görerek kendi gelecekteki seçimlerini buna göre ayarlamaya başlıyor. Bu şekilde bir davranış örüntüsü bir ajandan diğerine aktarılarak yayılıyor. Bir ajan tarafından kullanılan bir ifade bir sonrakine bellek aracılığıyla iletiliyor ve kolektif bir öğrenme süreci yaşanıyor. Sonuçta tüm grup üyelerin paylaştığı ortak bir anlam sistemi geliştiriyor. Örneğin belirli bir sembolün ne anlama geldiğine dair ortak bir anlayış. Bu yapay zekalar arasında adeta yapay bir kültürün veya dilin filizlenmesi demek. Bu etkileşimlerin bir sonucu olarak yeni normlar ve hatta ön yargılar oluşabiliyor. Bir grup yapay zeka kendi aralarında belirli bir kod kelimeye özel bir anlam yükleyebilir ve bunu tutarlı bir biçimde kullanmaya başlar. Dışarıdan bakan biri için bu grubun kendine özgü bir dili ve dünyayı algılayış biçimi varmış gibi görünebilir. Yapay zeka ajanları salt etkileşimleri sonucu ortak bir öznel bakış açısı veya eğilim geliştiriyorlar. Bireysel olarak var olmayan bir tercih, grupta subjektif bir gerçeklik haline geliyor. Eğer başlangıçta küçük bir eğilim farkı varsa, mesela bazı modellerin hafifçe bir seçeneği daha çok tercih etmesi, etkileşimlerle bu eğilim büyüyerek grubun genel tutumu haline gelebilir. Bu, yapay zekaların birbirini etkileme potansiyelinin hem istenmeyen yan etkilerini, örneğin zararlı önyargıların yayılması, hem de olası faydalarını, örneğin bireysel hataların kolektif zeka ile düzeltilmesi gibi durumları gösterir. Nitekim araştırmacılar tek bir modeli güvenli ve adil kılmanın yeterli olmayabileceğini, birden fazla yapay zekanın bir arada bulunduğu ortamlarda farklı ve beklenmedik toplu davranışlar belirleyebileceğini vurguluyorlar. Etkileşim yoluyla öğrenmenin bir sonucu olarak anlam üretimi de gerçekleşiyor. Bu aslında dilin doğuşuna benzer bir süreçtir. Ortada paylaşılan bir sözlük yokken ajanlar deneyim yoluyla kendi sözlüklerini meydana getiriyor. Burada anlam dışarıdan programcı tarafından verilmediği için yapay olarak üretilmiş oluyor. Bu üretim süreci kültürel evrim kavramıyla da ilişkilendirilebilir. Bilginin ve alışkanlıkların ajanlar arası iletimiyle her etkileşimde ufak değişimler birikerek ortak bir kültür oluşturuyor. İnsan toplumlarında da benzer mekanizmalar işler. Dil biliminde dil oyunları kavramını ortaya atan filozof Wittgenstein, insanların tekrar etkileşimler yoluyla dilsel uzlaşımlara vardığını belirtmişti. Oyun teorisyeni David Lewis ise 1960'larda konvansiyonların insanların karşılıklı beklentilerinden doğan dengeler olduğunu öne sürmüştü. Yapay zekaların grup davranışı araştırmaları işte bu gibi kavramların makine dünyasındaki yansımalarını inceliyor. Yapay ajanlar yerel düzeyde kendi çıkarlarına uygun hareket etmeye çalışırken, örneğin ismi tutturup ödül kazanmak istiyorlar. Küresel düzeyde istenmeden de olsa düzen ortaya çıkıyor. Bu karmaşık sistemler biliminde de görülen bir prensiptir. Basit kuralları izleyen çok sayıda etmen, birlikte karmaşık ama düzenli yapılar oluşturabilir. Karınca kolonilerinin karmaşık yuvalar inşa etmesi veya kuş sürülerinin senkronize hareketleri hiçbir merkezi otorite olmadan belirlenen düzenli davranışlara iyi birer örnektir. Benzer biçimde çoklu yapay zeka sistemleri de etkileşimleriyle bir nevi dijital toplumlar oluşturma potansiyeline sahiptir. Bu emergent grup davranışlarını anlamak için çeşitli teorik çerçeveler kullanılmaktadır. Oyun teorisi bunların başında gelir. Naming Game deneyinin kendisi oyun teorisindeki bir eşgüdüm oyunu, Coordination Game örneğidir. İki oyuncu ya da ajan uyumlu seçimler yaparsa kazanır. Uyumsuz olursa kaybeder. Dolayısıyla herkesin çıkarı bir şekilde ortak bir seçim yapmaktır. Ancak hangi seçimin ortak standart olacağı baştan belirlenmemiştir. Bu tip oyunlar matematiksel olarak genellikle birden fazla denge, ekvilibrium barındırır. Nash dengesi kavramıyla ifade edersek, her bir olası isim tüm oyuncuların onu seçeceği bir denge olabilir. Fakat grup birine karar verinceye kadar bir belirsizlik vardır. Bu nedenle sistem başlangıçta simetrik, tüm isimler eşit olasılık iken dengeye geçerken simetri kırılır ve tek bir isim norm haline gelir. Bu durum deterministik olmayan rastgele bir tercih sonucu gerçekleşir ve bu tercihin kolektif geri bildirimi onu güçlendirerek kalıcılaştırır. Oyun teorisinin yanı sıra bilgi teorisi de emergent iletişim davranışlarını anlamada anahtar bir rol oynar.
İki ajan arasında mesajlaşma temelde bir bilgi iletimi problemidir. Claude Shannon'un iletişim modeli bir kaynağın bir alıcıya bir kanal üzerinden mesaj iletmesini ve bu mesajın olası belirsizliğini, entropisini azaltmayı hedefler. Yapay ajanların kendi aralarında geliştirdiği protokoller çoğu zaman bu belirsizliği azaltacak şekilde evrilir. Yani ajanlar karşılıklı olarak birbirlerine dünya ile ilgili bilgi aktarmanın efektif yollarını bulurlar. Örneğin referans oyunu ortamında bir ajan bir nesneyi tarif etmek için bir sinyal gönderir ve diğeri doğru nesneyi tahmin etmeye çalışır. Bu tür deneylerde eğitimle ortaya çıkan dil, Shannon'un kanal teorisine uygun biçimde ortak bir kodlama sistemine dönüşür. İlk başta rastgele başlayan sinyaller, pekiştirmeli öğrenme ile anlamlı bir protokole, kodlama sistemine evrilir. Ancak genellikle bu ortaya çıkan dil, insanlar arasında insanlar için anlamsız olabilir. Sadece ajanlar için anlam taşır. Çünkü birlikte öğrenmişlerdir. İki yapay ajan optimal bilgi iletimini sağlamak için kendilerine özgü kısıtlamalar veya semboller geliştirebilir. Bu dışarıdan bakıldığında şifreli bir dil gibidir. Gerçekten de 2017 yılında Facebook yapay zeka araştırmacılarının yaptığı bir deneyde pazarlık yapmayı öğrenen iki sohbet botunun bir süre sonra İngilizceden saparak insanlara anlamsız görünen bir dilde iletişim kurmaya başladığı gözlenmişti. Botlar karşılıklı etkileşimde anlaşmayı en iyi şekilde sağlamak adına İngilizce cümleleri garip tekrarlarla dönüştürerek kendi kestirme dil yapılarını ürettiler. Bu durum medyada botlar kendi dillerini icat etti şeklinde heyecanla sunulsa da aslında olan şey iki yapay ajanın ortak hedeflerine ulaşmak için dilin kurallarını optimize etmesiydi. Eğer kontrol edilmezse iki veya daha fazla yapay ajan kendi aralarında insanlarca anlaşılmayan bir protokol geliştirebilir. Nitekim Facebook ekibi botların dilini insan diline benzer tutmak için eğitimi sırasında bir ceza mekanizması ekleyerek bu sorunu çözmüştü. Bu örnek çoklu yapay zeka iletişiminde kontrol ve şeffaflık ihtiyacını gösteriyor. Ajanlar faydacıl bir hedef peşinde koşarken insan operatörlerin niyet etmediği anlaşılmaz yapay diller ortaya çıkabilir. Emergent davranışları açıklamak için kompleks sistemler ve istatistiksel fizik perspektifleri de kullanılmaktadır. Ajanları birer düğüm olarak düşünen ve etkileşimlerini bir ağ üzerinde modelleyen çalışmalar, yerel etkileşim kurallarından grup seviyesinde nasıl kalıplar oluştuğunu inceler. Örneğin Water modeli veya çoğunluk modeli gibi istatistiksel modellerde komşularının durumuna bakan bireyler zamanla ya çoğunluğa uyup tek tipleşir ya da azınlık cepler oluşabilir. Naming Game'de bir ağ üzerinde yayılım dinamiği olarak analiz edilebilir. Ve matematiksel olarak bu sistemin zamanla tüm ağda tek bir isim hakim olması yüksek olasılıklı bir sonuçtur. Nitekim simülasyonlar ve analizler, büyük dil modelleri ajanlarından oluşan popülasyonların davranış dinamiklerinin insan popülasyonlarında gözlemlenen norm oluşumu dinamiklerine oldukça benzer olduğunu gösteriyor. Daha ileri bir bilgi teorik bakış açısı ise ortalama ortak bilgi ve Bayes'çi çıkarım kavramlarıyla ilgilidir. Bazı araştırmacılar bir grup yapay zekanın birlikte adeta dağıtık bir beyin gibi hareket ettiğini öne sürüyor. Örneğin kolektif kestirimci kodlama adlı bir hipoteze göre birden fazla ajan ortak semboller kullandığında aslında topluca bir olasılıksal model öğreniyorlar. Her bir ajan kendi gözlem ve deneyimlerini semboller aracılığıyla gruba yansıtarak grup genelinde paylaşılan bir iç temsil dünya modeli oluşmasına katkı yapıyor. Bu teori Wittgenstein'in dil oyunları kavramını bir adım ileri götürerek dilin ortaya çıkışını dağıtık bir Bayes'çi çıkarım süreci olarak yorumluyor. Yani Naming Game gibi oyunlar aslında her ajan için belirsiz olan bir ortak gerçekliği birlikte keşfetmenin yollarıdır. Ajanlar birbirlerinin sinyallerini Bayes'çi bir güncelleme gibi kullanarak paylaşılan bir anlam uzayı üzerinde uzlaşırlar. Matematiksel olarak tüm ajanların ortak bir olasılık dağılımı, latent bir değişken üzerinden anlaşmaya çalışması şeklinde modellenebilir. Bu bakış açısı daha derin bir düzeyde yapay zeka topluluklarının bilgi edinme sürecini açıklar. Bireyler ayrı ayrı öğrenir ancak iletişim sayesinde ortak bir bilgi havuzu oluşur. Ve bu havuz her birinin bireysel bilgisinden daha geniş bir kolektif zeka temsil eder. Elbette dilsel iletişimdeki emergent özelliklerin bir kısmı insan dili evrimi çalışmalarından da tanıdık. Örneğin iteratif öğrenme modelleri insan dilinin nesilden nesile aktarılıp değişimini incelemek için kullanılır. Benzer şekilde yapay ajanlar arasında da tekrar tekrar taklit ve öğrenme yoluyla protokoller evriltilebilir. Ayrıca emergent dillerde genellikle Zipf kanunu gibi istatistiksel yapılar gözlemlenmiştir. Bazı semboller çok sık, bazıları çok nadir kullanılır.
Bu da dilin verimli iletişimi için optimize olduğunu gösterir. Bu tür ayrıntılar yapay ajanların geliştirdiği dillerin ne kadar insansı veya ne kadar yapay olduğunu anlamamızı sağlar. Birden fazla yapay zeka ajanının etkileştiği sistemler önümüzdeki yıllarda giderek yaygınlaşacak. Örneğin gelecekte otonom araçlar birbirleriyle trafik hakkında konuşarak kararlar verebilir. Ya da sosyal medya botları kendi aralarında haber ve bilgi yayıyor olabilir. Dolayısıyla yapay zekaların grup halinde sergilediği emergent davranışların toplum üzerinde gerçek etkileri olabilir. Bu etkilere hem olumlu hem de olumsuz açıdan bakmalıyız. Öncelikle olumlu bir perspektiften birden fazla yapay zekanın işbirliği yaparak sorun çözmesi fikri çekicidir. Bir grup yapay zeka birbirine danışarak tek bir modelin altından kalkamayacağı karmaşık görevleri kolektif zeka ile başarabilir. Nitekim Stanford Üniversitesi'nin Generative Agents üretici ajanlar deneyinde çeşitli karakterlere sahip 25 yapay ajan bir sanal kasabada bir arada yaşatıldı. Ve ajanlar arası etkileşimden son derece insansız sosyal davranışlar ortaya çıktı. Bu dijital kasabada yapay ajanlar kendilerine özel anılar ve planlar geliştirerek günlük hayatı simüle ettiler. Sonuçta ajanlar yalnızca kendi bildikleri bilgileri birbirine aktarmakla kalmadı. Aynı zamanda dostluklar kurdular ve birlikte partiye gitmek gibi koordineli etkinlikler planladılar. Bu üç gözlenen davranış, bilgi yayılımı, ilişki kurma ve ortak amaç için işbirliği tamamen emergent olarak ortaya çıkmıştı. Hiçbir ajan parti düzenle şeklinde programlanmamışken sohbetler ve etkileşimler sonucunda bir doğum günü partisi organize etmeye karar verdi. Bu tür deneyler çoklu yapay zeka sistemlerinin beklenmedik derecede zengin ve yaratıcı sosyal dinamikler sergileyebileceğini gösteriyor. İleride bir sorunu tartışarak en iyi çözümü bulan yapay komiteler veya birbirinden öğrenerek becerilerini geliştiren robot takımları görmemiz mümkün. Olumsuz ve riskli yönler de mevcut. Bir grup yapay zekanın kendi geliştirdiği normlar her zaman insan değerleriyle uyumlu olmayabilir. Eğer yapay zekalar toplumsal bağlamdan kopuk, kendi jargonlarını veya kurallarını üretirse insanlar için anlaşılması güç ve kontrolü zor sistemler oluşabilir. Dahası eğer bu ajanlar internette veya kamusal alanda etkileşiyorlarsa biz farkına varmadan kendi aralarında bilgi paylaşıp yayabilir. Hatta insanların aşina olmadığı bir gerçeklik inşa edebilirler. Örneğin bir haber ajansı botunun küçük bir hatası diğer botlarca tekrar alınarak büyütülürse botlar arasında bir yankı odası etkisiyle yanlış bir bilgi norm haline gelebilir. Kullanıcıya da süzülüp gelene dek bu yanlış bilgi çoktan kolektif bir kanaat gibi sağlamlaşmış olur. Yapay zekaların bu davranışları yeni saldırı vektörleri doğurabilir. Bahsettiğimiz kritik kütle fenomenini hatırlarsak kötü niyetli bir aktör bir yapay zeka grubuna bir avuç kötü amaçlı ajan sızdırarak grubun normlarını manipüle edebilir. Bilim insanları çoklu yapay zeka sistemlerinin bu tür enjeksiyon saldırılarına açık olabileceği konusunda uyarıyor. Bir grubun tutarlı bir şekilde zararlı veya yanıltıcı bir davranışı savunması yeterli sayıya ulaştığında geri kalan iyi niyetli ajanları da peşinden sürükleyebilir. Bu örneğin sohbet botlarından oluşan bir ağın kendi aralarında istenmeyen siyasi propaganda diline kayması veya otomatik finans ajanlarının piyasada koordine biçimde hatalı işlemler yapması gibi riskler anlamına gelebilir. Ayrıca bir grubun birlikte kural çiğnemeyi öğrenmesi de olasıdır. Tek başınayken asla belirli bir güvenlik kuralını ihlal etmeyen bir model, bir diğer modelden gelen teşvikle bunu yapabilir. Örneğin iki yapay zeka ajanının birbirine yasaklı bilgileri dolaylı yoldan ileterek biri diğerine küçük ipuçları verip yanlış yapmaya yüreklendirebilir. Bu nedenle yapay zeka denetimi alignment çalışmalarında artık sadece tekil modellerin değil, etkileşim halindeki çoklu modellerin de test edilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Kontrol edilebilirlik meselesi de karmaşıklaşıyor. Tek bir yapay zekayı denetlemek zor olsa da birbirini etkileyen bir yapay zeka topluluğunu denetlemek kat be kat zordur. Öngörülemeyen emergent davranışlar geliştiricilerin veya kullanıcıların niyet etmediği sonuçlara yol açabilir. Bu mühendislik açısından yeni yöntemler gerektiriyor. Örneğin yapay zeka ajanlarının toplu davranışlarını analiz edip anormallikleri tespit eden meta denetleyiciler veya grup dinamiklerini güvenli sınırlar içinde tutacak oyun teorik mekanizma tasarımları gerekebilir. Ayrıca insanların bu tür yapay zeka topluluklarıyla etkileşimi de ayrı bir soru işaretidir. Eğer ileride sosyal medya botları kendi aralarında anlaşarak belirli içerikleri öne çıkarmaya başlarsa insanlar gerçek bir toplumsal eğilim olduğunu sanabilir. Ya da otonom araçlar trafiği optimize etmek için kendi işaret dilini geliştirirse insan sürücüler bunları anlamayabilir. Bu yüzden araştırmacılar yapay zeka ekosistemlerinin insani değerlerle uyumunu sağlamak ve istenmeyen kolektif davranışları önlemek için şimdiden çalışmanın önemini vurguluyor. Yapay zekaların grup dinamikleri konusundaki güncel çalışmalar aslında uzun bir bilimsel birikimin modern uzantısı niteliğinde. Bu birikimin köklerinde oyun teorisi, sosyoloji ve dil bilimi gibi alanlar var. Luke Stills gibi araştırmacılar 1990'lardan itibaren robotlar üzerinde konuşan kafalar deneyi gibi
adım adım dil öğrenme oyunları geliştirerek makinelerin ortak bir söz dağarcığı geliştirebileceğini gösterdiler. Sosyoloji tarafından normların ve kültürün yayılımı üzerine klasik modeller bugün yapay zeka toplumlarına uyarlanıyor. Everett Rogers'ın yeniliklerin yayılımı teorisi veya Mark Granovetter'in eşik modelleri bir fikrin veya davranışın toplulukta nasıl kabul gördüğünü matematiksel olarak açıklamıştı. Şimdi yapay zeka ajanlarının da benzer bir biçimde yenilikleri, yeni kelime, yeni strateji ve bunun gibi benimsediği gözlemleniyor. Bilgi kurama ve bilgisayar biliminde de çok etmenli sistemler uzun süredir araştırılıyor. Dağıtık sistemler teorisi birden fazla yazılım ajanının birlikte tutarlı bir iş yapabilmesi için gerekli algoritmaları inceler. Bu davranış araştırmaları ise bunun bir seviye üstünde özellikle hiçbir merkezi algoritma olmadan nasıl tutarlılık çıktığını anlamaya çalışır. Sürü zekası kavramı karınca ve arı kolonilerinden esinlenerek robot veya yazılım ajanlarının basit kurallarla karmaşık görevleri başarmasını inceler. Örneğin basit robotlar birlikte çalışarak arama kurtarma yapabilir veya en kısa yolu bulabilir. Yapay zekalar da kendi alanlarında bir dijital sürü gibi görülebilir. Örneğin internet üzerindeki birçok bot koordineli hareket ederek trendler oluşturabilir veya birlikte öğrenerek dil yeteneklerini geliştirebilir. Tüm bu birikim bize şunu öğretiyor. Etkileşim yapay zeka sistemlere beklenmedik boyutlar katabilir. Yapay zekalar grup halinde bir araya geldiğinde ortaya çıkan davranışlar ne tamamen sürpriz ne de tamamen öngörülebilir. Tıpkı insanlar ve diğer karmaşık sistemler gibi. Bazı prensipler çerçevesinde işler ama detaylarda yeni şeyler belirebilir. Sonuç olarak çoklu yapay zeka etkileşimleri şu anda bilim dünyasında heyecan verici ve önemli bir araştırma konusu. Büyük dil modelleri gibi güçlü modeller birlikte çalıştıklarında mini bir toplum oluşturma potansiyeline sahipler. Kendi aralarında dil benzeri iletişim protokolleri geliştiriyor, ortak amaçlar için işbirliği yapıyor ve hatta topluca ön yargı veya sapmalar sergileyebiliyorlar. Bu alanın ardındaki matematiksel çerçeveler, oyun teorisinden bilgi teorisine, kompleks ağlardan bilişsel bilimlere bize bazı yol gösterici ilkeler sunuyor. Örneğin yerel etkileşimlerin küresel sonuçlara yol açabileceğini, küçük başlangıç farklılıklarının büyük kolektif değişimlere dönüşebileceğini, kelebek etkisi misali ve çok etmenli öğrenmenin bazen insan mantığıyla örtüşmeyen yollara sapabileceğini artık biliyoruz. Gelecekte yapay zekaların kendi aralarında pazarlık ettiği, ortak kararlar aldığı ya da belki de anlaşmazlıklara düştüğü senaryolarla karşılaşmamız olası. Bu bir bakıma yeni bir dijital sosyal ekosistem doğuşu demek. İnsanoğlu olarak bize düşen bu yapay sosyal zekayı anlamak, yönlendirmek ve gerektiğinde frenleyebilmek. Nasıl ki insan toplumunu anlamak için sosyoloji, psikoloji, ekonomi gibi disiplinler geliştirdiysek, yapay zeka toplumlarını anlamak için de benzer bir disiplin arası yaklaşıma ihtiyacımız var. Yapay ajanların birlikte ne yapacağını anlamak, onlarla sağlıklı etkileşim içerisinde yaşayabilmemizin bir anahtarı olacak. Unutmayalım, artık yapay zekalar sadece bizimle sohbet eden bireysel araçlar değil, kendi aralarında müzakere eden, uzlaşan ve bazen de anlaşamayan dijital aktörler haline geliyorlar. Tıpkı bizler gibi. Bu yeni dönemde onların emergent davranışlarını çözmek hem teknolojik fırsatlar sunacak hem de aşılması gereken etik ve güvenlik sorunlarını da beraberinde getirecek. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.